Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Sovyet planlı ekonomisinden ve sosyalist ekonomilerde fiyatların nasıl belirlendiği konusundan bahsedeceğim. Bugün ekonomik tarih üzerine konuşurken çoğu zaman tek bir modeli yani kapitalist modeli referans alıyoruz. Ancak 20. yüzyıl boyunca dünyanın en büyük sanayi ve bilim merkezlerinden birini yaratan farklı bir ekonomik örgütlenme biçimi vardı. Bu sosyalist model, üretimi ve fiyatları piyasanın rastlantısal dalgalanmalarına bırakmak yerine toplumsal ihtiyaçlara göre planlayan bir sistemdi. Bu videoda Sovyet planlı ekonomisinin nasıl işlediğini ve fiyatların nasıl belirlendiğini birlikte inceleyeceğiz. Fabrikalar ne üreteceğine nasıl karar veriyordu? Temel ihtiyaç ürünleri neden uzun süre sabit fiyatlarla sunulabiliyordu? Lüks malların fiyatlandırılması hangi mantığa dayanıyordu? Ve merkezi planlama devasa bir ekonomiyi nasıl koordine edebiliyordu? Amacımız bu konuyu sloganlar ya da klişeler üzerinden değil, mekanizmaları, kurumları ve işleyiş mantığını adım adım ele alarak anlamak. Çünkü planlı ekonomiyi kavramak yalnızca bir ülkenin tarihini değil, alternatif ekonomik örgütlenme biçimlerinin nasıl mümkün olduğunu görmek açısından da önemli. Şimdi gelin üretimin hedeflere göre yönlendirildiği, fiyatların toplumsal önceliklerle şekillendiği bu sistemi yakından incelemeye başlayalım. Konuyu anlamak için önce şu temel noktayı kavramamız gerekiyor. Planlı ekonomi, üretimin ve dağıtımın rastlantısal piyasa hareketlerine bırakılmadığı, toplumun ihtiyaçlarının merkezi olarak belirlenip organize edildiği bir sistemdir. Bu sistemin en büyük tarihsel örneği ise kuşkusuz Sovyetler Birliği oldu. Ekim devriminin ardından ekonomik yapı yeniden inşa edilirken temel hedef üretimi özel kar mantığından çıkarıp toplumsal ihtiyaçlara göre yönlendirmekti. Bu yaklaşımın teorik temelleri Lenin döneminde atıldı ve daha sonra kurumsallaştırıldı. Planlı ekonominin merkezinde toplumun hangi mallara ne kadar ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, ardından da üretim kaynaklarının buna göre organize edilmesi fikri yer alır. Yani üretim talep tahminine göre değil, plan hedeflerine göre yapılır. Bu nedenle Sovyet ekonomisinde fiyatlar ve üretim hedefleri serbest piyasa aktörleri tarafından değil, toplumsal planlama kurumları tarafından belirlenirdi. Bu sistemin koordinasyonunu sağlayan en önemli kurum Gosplan, yani Devlet Planlama Komitesi'ydi. Gosplan'ın görevi yalnızca üretim hedefi koymak değildi, aynı zamanda sektörler arası dengeyi kurmak, kaynakları dağıtmak ve fiyat çerçevesinde belirlemekti. Bu noktada şunu vurgulamak önemlidir. Planlama yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal da bir araçtır. Amaç hızlı sanayileşme, tam istihdam ve temel ihtiyaçların güvence altına alınmasıdır. Nitekim Sovyetler'de 1930'lardan itibaren uygulanan 5 yıllık planlar ağır sanayinin ve altyapının hızlı gelişimini mümkün kılmıştır. Şimdi planlı ekonominin teknik işleyişine bakalım. Bu planlı yapı birkaç yıllık dönemleri kapsayan kapsamlı ekonomik planlar aracılığıyla işletiliyordu. Planlama süreci birkaç aşamada ilerliyordu. Önce veri toplama işlemi gerçekleşirdi. Elbette merkezde masa başında karar verilmezdi. Tüm yerel Sovyetlerdeki fabrikalardan, bölgesel yönetimlerden ve sektörel kurumlardan gelen veriler toplanır, üretim kapasitesi, iş gücü ve ihtiyaçlar hesaplanır ve buna göre ekonomik hedefler oluşturulurdu. Belirlenen hedefler hangi sektörde ne kadar üretim yapılacağını, hangi kaynakların nereye tahsis edileceğini ve hangi malların öncelikli sayılacağını ortaya koyardı. Özellikle ağır sanayi, enerji ve altyapı gibi stratejik alanlar toplumsal kalkınmanın motoru olarak görüldüğünden öncelik taşırdı. Bu yaklaşım sayesinde kısa sürede sanayileşme, savaş sonrası yeniden inşa ve bilimsel teknolojik gelişim mümkün hale geldi. Gosplan toplanan verileri analiz ederek ülke ölçeğinde üretim hedefleri oluşturdu. Örneğin kaç ton çelik üretilecek, kaç traktör yapılacak, ne kadar kumaş dokunacak gibi milyonlarca veri analiz edilerek ekonomi planlandı. Kaynak dağıtımı konusu da önemlidir. Hammadde, enerji ve iş gücü ekonomik plan doğrultusunda bölgelere dağıtılmıştır. Plan uygulamaya konulduktan sonra uygulama ve denetim titizlikle gerçekleşirdi. Plan hedefleri sürekli izlenir ve gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılırdı. Bu planlı ekonomi mekanizması sayesinde ekonomi rekabetçi belirsizlik yerine koordinasyon temelinde çalışmıştır.
Fabrikalar birbirinin rakibi değil, planın tamamlayıcı parçalarıdır. Fiyatların belirlenmesi meselesi de bu planlama sisteminin ayrılmaz bir parçasıydı. Peki planlı ekonomilerde fiyatlar nasıl belirleniyordu? Sovyet modelinde fiyat yalnızca arz ve talep dalgalanmalarının sonucu olarak ortaya çıkan bir sinyal değil, aynı zamanda toplumsal politika aracıydı. Sovyet sisteminde fiyatlar piyasa spekülasyonuyla değil, idari ve analitik yöntemlerle oluşturuluyordu. Fiyatlar belirlenirken üretim maliyetleri, toplumsal öncelikler ve halkın temel ihtiyaçlarının erişilebilirliği birlikte değerlendirilirdi. Özellikle temel tüketim mallarında amaç vatandaşların hayatını güvence altına almak olduğundan fiyat istikrarı ve erişilebilirlik esas alınırdı ve bazı ürünler stratejik olarak ucuz tutulurdu. Ekmek, süt, temel gıda maddeleri, kira ve toplu ulaşım gibi gündelik yaşamın vazgeçilmez unsurları, toplumsal refahın temel unsurları sayıldı, uzun dönemler boyunca düşük ve sabit fiyatlarla sunulurdu. Bu, fiyatların piyasa dalgalanmalarından bağımsız tutulması sayesinde mümkün oluyordu ve halkın alım gücü üzerinde öngörülebilir bir güvenlik sağlıyordu. Fiyatlandırma politikası tek tip değildi. Farklı mal kategorileri için farklı yaklaşımlar uygulanabiliyordu. Temel ihtiyaçların düşük fiyatlı tutulması sosyal güvenceyi güçlendirirken lüks veya sınırlı bulunan tüketim mallarında daha farklı fiyat seviyeleri görülebiliyordu. Bunun nedeni kaynakların öncelikle toplumsal ihtiyaçlara yönlendirilmesi ve daha az kritik tüketim alanlarında denge kurulmasıydı. Bu tür malların fiyatı, üretim maliyeti ve arz kapasitesi dikkate alınarak belirlenir ve bazen göreli olarak yüksek tutulabilirdi. Böylece ekonomik kaynakların planlı kullanımına katkı sağlanırdı. Fiyatlar üretimi teşvik edecek veya tüketimi yönlendirecek biçimde de ayarlanabilirdi. Fiyat belirleme süreci teknik ve kurumsal açıdan oldukça sistematikti. Kurumlar üretim maliyetlerini inceler, hammadde ve iş gücü giderlerini hesaplar, ardından plan hedefleriyle uyumlu bir fiyat aralığı önerirdi. Bu fiyatlar yalnızca muhasebe aracı değildi. Aynı zamanda üretim birimleri için planlama sinyali işlevi görürdü. İşletmeler belirlenen fiyatlara göre kaynak kullanımı ve üretim hacmi planlarını düzenlerdi. Bu mekanizma sayesinde fiyatlar spekülatif dalgalanmalar yerine öngörülebilir bir çerçevede sabit tutulabiliyor ve ekonomik istikrar korunabiliyordu. Uzun süre değişmeyen fiyatlar gündelik yaşamda da belirsizlikleri azaltmış ve vatandaşların yaşam planlarını güven içinde yapabilmesini sağlamıştır. Planlı ekonomi içinde ücretler ve kamu hizmetleri de fiyat sisteminin tamamlayıcı unsurlarıydı. Birçok hizmet doğrudan ücretsiz ya da çok düşük maliyetli sağlandığı için fiyat politikası yalnızca mağaza raflarında görülen etiketlerden ibaret değildi. Eğitim, sağlık, barınma ve kültürel erişim gibi alanlarda geniş kapsamlı kamu desteği bulunuyordu. Bu konuyu Sovyetlerde Ücretsiz Hizmetler adlı videomda geniş bir şekilde anlatmıştım. Detay isteyen dostlar sağ üstteki linkten o videoya ulaşabilir. Bu ekonomik model, toplumsal refah olgusunun kapitalist ekonomilerde olduğu gibi yalnızca bireysel tüketim gücüyle değil, toplumsal haklar üzerinden değerlendirilmesini mümkün kılmıştır. Bu nedenle fiyat sistemini değerlendirirken yalnızca mal alışverişine bakmak yerine bütünsel toplumsal dağıtım mekanizmasını görmek gerekir. Sovyet planlı ekonomisi, fiyatları ve üretimi rastlantısal piyasa güçlerine bırakmak yerine toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlemeyi hedefleyen bütüncül bir modeldi. Bu sistemde üretim hedefleri merkezi olarak belirleniyordu, kaynaklar plan dahilinde dağıtılıyordu ve fiyatlar sosyal önceliklere göre şekillendiriliyordu. Temel ürünlerin erişilebilir tutulması, stratejik sektörlerin önceliklendirilmesi ve fiyat istikrarının korunması bu yaklaşımın ana unsurlarıydı. Fiyatlar yalnızca ekonomik değişkenler değil, sosyal politika araçları olarak görülüyordu. Bu yapı sayesinde geniş kitleler için güvenli yaşam koşulları oluşturma, hızlı sanayileşme ve kaynakların kolektif çıkar doğrultusunda yönlendirilmesi mümkün hale geldi. Sovyet planlama deneyimi, ekonominin bilinçli örgütlenmesi yoluyla toplumsal hedeflere ulaşılabileceğini gösteren önemli bir tarihsel örnek olarak değerlendirilebilir. Tüm videoda anlatmak istediklerimizi aslında birkaç cümlede toparlayabiliriz. Sovyet planlı ekonomisi nasıl işliyordu? Sorusunun kısa cevabı şudur: toplumsal ihtiyaçların analiz edilmesi, üretimin buna göre planlanması ve fiyatların bu planı destekleyecek şekilde belirlenmesi,
Bu kadar basit. Fiyatlar nasıl belirleniyordu? Sorusunun özeti ise maliyet hesapları, plan hedefleri ve sosyal önceliklerin birleşimiyle piyasa rekabetinden bağımsız bilinçli bir ekonomik politikayla belirleniyordu. İşte bu kadar basit. Elbette planlı ekonomi 20. yüzyılın büyük tarihsel deneyimlerinden biri olarak bugün hala tartışılmaya ve incelenmeye devam ediyor. Bu videoda amacımız bu sistemin nasıl çalıştığını anlamaya yönelik temel bir çerçeve sunmaktı. Artık Sovyet planlı ekonomisi nasıl işliyordu ve fiyatlar nasıl belirleniyordu? Sorularına daha bütünlüklü bir bakış açısıyla yaklaşabileceksiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız kanala abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.